TV'mize hoş geldiniz. Bugün kendi evimde arkada görmüş olduğunuz gibi televizyonun asılı olduğu duvarda bir niş yapacağız. Ve bu nişi yaparken yan taraflarında raf olacak ve alt tarafında da elektrikli hem ısıtıcı hem de elektrikli görüntü açısından güzel bir görünüm sağlayan elektrikli şömineler var. Onlardan yerleştireceğiz. Şimdi gelin hep birlikte işlemimize başlayalım. Ben şimdi çizgileri görmeniz için yaklaştırıyorum. Dikkat ederseniz çizimini gerçekleştirdim. Alt taraf şöminenin gireceği alan olmuş olacak. Ve çizgili olan yerlerde de bizim U profilleri ve akabinde kullanacağımız C profilleri var. Görüyorsunuz televizyonun arasında da boşluk bıraktık. Şimdi televizyonumuzun şu kısmında şu kısım parmak arası içerisine girmesi için yaklaşık bir 3 santim bir boşluğumuz var. 1 santim yaklaşık alçıplaka mesafemiz ve U45 dediğimiz burada çok kullanılmıyor. Daha çok ağaçtan yapıyorlar burada. Ama biz Türkiye'de normalde profilden kullanıyoruz. U45'lik profil kullanacağız. Ve şu kısımda da raf bölümümüz var. Kenardan yapıldığı zaman şu kısım kapalı olmuş olacak. Şurada ve şu kısım ve alt kısımda yandan rafımız olacak. Yine alçıplakanın mesafesi raf için ve üst tarafının alçıplaka mesafesi ve yine U45 profilimiz ve şurada da yine 1 santimlik yaklaşık alçıplakanın mesafesi hesaplandı. Aynı şekilde üstten ve altta da bizim burada televizyon için almış olduğum özel bir ses sistemi var. Onun için bu kısmı biraz fazla bıraktım. Yaklaşık benim ses sistemi 8,5 santim, yani 3 santim buradan bırakıyorum ve 8-8,5 santim bu şekilde mesafe bıraktım. 1 santim kadar yine alçıplaka mesafemiz var ve U45'lik profilimiz gelecek buraya. Bu şekilde. Ve burası da aynı şekilde karşı taraf olduğu gibi yine çizildi. Hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi yerdeki parkemizi sökmek zorundasınız. Çünkü yere döşeceğiniz U45 profilini zemine montajlamak zorundasınız ki hareket etmemesi için. Parke hareketli bir malzeme olduğu için sökmezseniz daha sonra ileriki zamanlarda problem olur. Bu da yaptığınız bütün işi mahveder. Şimdi kesmiş olduğumuz parkeyi yerinden çıkartmaya çalışıyorum. Bakalım. Bazı noktaları tam kesemediğimiz için tabii ki kırılmalar olacak. Hep beraber bir deneyelim, görelim. Evet, bu köşeyi kesmemiz lazım. Bu köşeyi de kestikten sonra buradaki kısım işimiz bitiyor. Arkadaki tahta profilde çeliği oturtacağımız için, U profilden oturtacağımız için oraları kesmemiz lazım arkadaşlar. Ki tam duvara sabit birebir otursun ki yamukluk olmasın. Şimdi devam edelim. Duvardaki ölçüye göre profilleri kesip bir bakalım, deneyelim. Ölçüye göre de kaç tane profil kesilecekse keselim ve yerleştirelim. Yavaş yavaş profillerin montajına geçiyoruz. Profili kestik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane duvara gidiyor. Onların da kesilmesi lazım. Daha sonra yavaş yavaş dediğim gibi profillerin montajına başlıyoruz. Bugün ikinci günümüz. Dün akşam karanlık diye çekim yapmak istemedim. Ve bugün ikinci günümüzde ne yaptığımı size izah etmek istiyorum.
İskeleti neredeyse %70 tamamladık. Üst tarafın iskelesi tamamen hazır. Alttan ve üstten alçı plaka yerleştirilecek. Diğer yan taraf sırayla alt tarafın şöminenin iskelesi de dediğim gibi yarısı bitti. Üst kısmı kaldı. Üst kısmını da yaptıktan sonra tamamen iskeleyi bitirmiş olacağız ve alçı plakaya geçeceğiz. Şimdi de sıra rafların arasına led yapacağımız için bu şekilde ledlerin uçlarını kesip artı ve eksi lehimleyip kablolarını uzatıyoruz. Lehimlemeden önce şöyle dikkat ederseniz şurada artı ve eksi olarak size gösteriyor. Bunun ucunu sıyırıyorsunuz silikonu ve kablonuzda genellikle beyaz çizgili veya kesik kesik çizgili, diğer tarafı da koyu siyahtır. Bunun artı eksisini belli etmek içindir arkadaşlar. Ben aynı zamanda lehimledikten sonra kabloların uçlarını şöyle bir plastik malzeme var. Bunları ısıtarak direkt bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Bayağı da sağlam oluyor. Şimdi gelin hep birlikte lehimi yapalım. Bir kısmı oturtuldu. Şimdi sıra diğer kısımda. Evet, diğer kısımda bakın şöyle oturtuldu arkadaşlar. Bakın şu anda ledler yanıyor arkadaşlar. Yani yaptığımız bağlantı sağlam. Şimdi şu kabloyu ısıtarak ve nasıl koruma altına aldığımızı göstereceğim. Bu şekilde ısıttığımızda otomatikman lastik daralmaya geçiyor. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi diğer ledleri yapmaya devam edeyim. Bitirdiğimizde de hepsini kontrol etmiş olacağız arkadaşlar. Evet, bugün şuradaki elektrik sistemini ayarladım arkadaşlar. Direkt prizden iç taraftan kabloyu çektim. Kablo kanalıyla aşağı indireceğim. Elektrik hortumunu, borusunu ayarladım. Bu şekilde. Ve bunun içerisinden şu anda telefon kablosu, elektrik kablosu geçiyor. Buradan da yukarıya doğru çıkıyor. Dünkü yapmış olduğum led de burada asılı. Onu da üstten geçirdim. Şimdi az önce de şu kısımları montajladım. Şimdi araya dikmeler değil de paralelleri veya ne dersek artık bunları atacağım ki üzerine alçı plaka geldiğinde sağlam otursun. Buraya 2 tane yeterli çünkü sadece ses sistemi olacak. Buraya da 2 tane yapsam yine yeterli olur. Çünkü sadece alt taraftan şömine geldiği için o kısmı kapatmak amacıyla, tutturmak amacıyla yapıyorum. Ve buradaki rafa telefon, yani daha doğrusu modemi buraya yerleştiriyorum. Ve şu kısma da buraya bir kapak yapacağım, delikli. İç tarafta da yaklaşık 6 tane priz olmuş olacak. Prizimiz bu. Toprak atsız. Televizyon diğerleri için. Bunlar da genelde toprak at olmuyor. Şimdi bu şekilde dikkat edersek profilleri yerleştirdik. Şimdi sabitledikten sonra da alçı plakaları dediğim gibi üstten televizyon kısmını başlayacağım. Artık bu kısmı bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, evet şu anda alçı plakayı üste yerleştirdim. Ve vidalamak kaldı. Şimdi vidaladıktan sonra şu aradaki alçı plakalarını yerleştireceğim. Profili kestim.
vidalıyorum. Ki alçık plakaları bunların üzerine vidalayacağım. Bunları da yaptıktan sonra alt tarafın elektrik tesisatının bir kısmını yapmıştım. Şimdi de şömine için toprak hatlı elektrik lazım. Bunu da diğer taraftan çekeceğim. Sırasıyla şimdi bunları bitirelim. Ondan sonra da o işleme geçeriz. Telefon kablosu buradan geliyor, aşağıdan ve bu şekilde. İleriki zamanda olur mu olur, belki kabloda bir sorun çıkar ve tekrar değiştirmek gerekirse en azından müdahale edebilelim. Görmüş olduğunuz gibi alçı plaka ve profil işlerini bitirdik. Şöminemizi yerleştirdik. Gerekli elektrik kablosu, tesisatı, sigorta kutusu aynı zamanda onu da yerleştirdim. Diğer taraftan model var, onu da size göstereceğim. Bu kısımda elektrik tesisatı ve şömine için ekstra bir sigorta koydum. Buradaki düğmede elektriği kesiyor ve açıyor. Şu kısımda da telefon, Ethernet ve elektrik girişleri. Diğer kısımların raflarını yaptık. Ledleri yerleştirdim. Daha montajı gerçekleşmedi. Boyadan sonra onları yerleştireceğim. Evet, şimdi oğlumla beraber astar atalım. Ondan sonra da alçı işine başlayacağız. Evet, astar işimiz bitti. Şimdi kuruduktan sonra alçı işlemine başlayacağım. Astarımızı sürdük ve kurudu. Şimdi alçı uygulamasına geçeceğiz. Gelin hep beraber alçıyı uygulayalım. Alçı işimizi bitirdik. Şimdi zımparaya geçeceğim. Çünkü yüzeyde bir pürüzlük var. Ve bu pürüzlüğü yok etmek için zımpara yapmamız lazım arkadaşlar. Zımpara işleminden sonra astar uygulayacağım. Ve bu astarı da uyguladıktan sonra arkasından boyama işlemine geçeceğiz.
Şimdi zımpara yapacağım için aşırı derecede bir toz oluşacak. Onun için ufak bir izolasyon alanı yaptım arkadaşlar. Ve aynı zamanda da eşyaları naylonlarla da örttüm her ihtimale karşı. Şimdi dediğim gibi nişin etrafını naylonlarla çevirdim. Bu şekilde en azından tozun dışarıya çıkmasını önlemiş olacağız. Ve aynı zamanda da şöyle içeriden de göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda tamamen izole edilmiş durumda. Sonunda zımpara bitti. Birkaç yerinde zımpara yaparken tabii ki ufak aksilikler olmuyor değil. Oralara tekrardan alçı çektim. Gördüğünüz gibi. Onlarla kuruması bittikten sonra artık temizlik, astar ve boyaya geçeceğiz. Evet, zımpara işlemimiz bitti. Bugün astarı atacağız. Astarı atarken ne amaçla atıyoruz? Alçı biliyorsunuz emici bir malzemedir. Ve boyayı vurduğunuzda boyayı emer ve daha çok boya harcamanızı sağlar. Bu yüzden daha iyi boyayı tutması açısından ve boyayı emmemesi açısından astar kullanmak zorundasınız. Bu bir nevi böyle silikon esaslı bir malzemedir. Yüzeyin üzerinde, yani duvarın üzerinde ufak ince bir silikon yüzey sağlar. Boyanın daha iyi tutulması ve emmemesini sağlar arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber yapalım. Sıvı bir malzeme olduğu için ben bunu püskürtme ile yapıyorum. Böylelikle hem işlemi daha hızlı yapmış oluyorum hem de daha pratik oluyor arkadaşlar. Maskenizi takın. Gözlüğünüzü de takın arkadaşlar. Çünkü silikon esaslı bir malzeme olduğu için içerinize çektiğinizde ciğerlerinize ve nefes alırken gırtlağınıza, nefes borunuza yapışabilirler.